Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Herkesin yapabileceği hem çok kolay hem de güzel bandana yaptım. Bakın bu şekilde. Görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Bu bandanayı saç bandanası olarak kullanabilirsiniz. Pantolon, elbise bellerinde kemer olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel. Biraz daha fazla yaparak şal olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bandana örgüsünde iplik olarak ben bugün pembe renk iplik kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde bakın ince lif ipliği kullandım arkadaşlar. Diğer yaptığım bandana modellerinde sizlerden çok yorum geldi arkadaşlar. Bu model lif ipliği ile olur mu diye. Evet, her model lif ipliği ile yapabilirsiniz. Bakın ben bugün bu bandanayı lif ipliği ile yaptım. Bu iplik ile yaptım. Ama siz tercihinize göre koton iplikler kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde daha kalın iplikler ile de yapabilirsiniz. Tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak bu güzel ve şık olan bandanayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tığ olarak bugün elimin sıklığına göre 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın çok güzel, yumuşacık ve efil efil oldu arkadaşlar. Bakın bu kenar oyası da çok güzel oldu. Ölçülerini videonun içinde ve sonunda anlatıyorum arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. Her yaş için uygun bir bandana bu. Bakın bağlamalı olduğu için bu bandanayı 2 yaş çocuğunuza da kullanabilirsiniz. 4-5 yaş her yaş çocuğunuza kullanabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Pantolon kemerlerinde çok güzel ve şık görünüyor arkadaşlar. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ben bugün bu şekilde bakın bir lif ipliği var. Bu ipliği kullanıyorum arkadaşlar. İnce bir iplik, bakın 2 katlı dokusu olan. Siz tercihinize göre bu şekilde iplikler de kullanabilirsiniz. Koton iplikler kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde lif ipliği ile yapıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde parmağıma ipliği doladım. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. İlmek aldım. Parmağımdan çıkardım. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 4 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 3 trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sihirli halka içine bir trabzan yapıyorum. Sihirli halkayı bakın şu şekilde çekiyorum. İpliği sağlamlaştırmak için bakın şu şekilde tutuyorum. 4 zincir yapıyorum. 1 2 3 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu yaptığım bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın bu yaptığımız 4 zincir üzerine 3 trabzan yapacağız. 5 zincir yapıyorum. Burada yaptığım bakın 4 zincir var. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın şuradan sayıyorum. 4 zincir yaptım. 1 2 3. zincire bir trabzan yapıyorum. Dört zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir yapıyorum. Bu 5 zincir yaptığım bakın bu ortasına
sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu 4 zincir yaptığım bakın boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 1 2 üçüncü zincire bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanı biraz uzun yapıyorum bakın. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 5 zincir. Bu 5 zincir ortasına sık iğne yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 3 trabzan. 1 zincir. 1 2 üçüncü zincire uzun bir trabzan yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan, 5 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Üçüncü zincire uzun trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Arttırmaları bakın bu kenarda yapıyoruz arkadaşlar. Bu ortalarda beşer zincir yapıyoruz. Bir sonraki sırada bu yaptığımız 5 zincir ortasına sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde file görüntüsü elde ediyoruz. Yapacağınız ölçüye göre bu şekilde örgüye devam edelim. Bandanayı yapacağım ölçüye kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 sıra yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli arkadaşlar. Siz tercihinize göre bunu daha az veya daha çok sayıda arttırma yapabilirsiniz. Santimetre olarak ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 29 santimetre. Siz dediğim gibi bunu 1-2 sıra fazla veya 1-2 sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi buraya ip kordon yapacağız. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. ...50 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. 50 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 20 santimetre zincir uzunluğu var. Şimdi bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Bakın kordon görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi bakın buraya arkadaşlar sık iğne yaparak devam ediyorum.
Diğer tarafa da buraya da burada yaptığımız gibi ip kordon yapacağız. Şu ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Bu 5 zincir yaptığımız bakın örgüler var. Buraya 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bu 5 zincir üzerine de 4 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son 3 ilmeğe de sık iğne yaptım. Bu zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. İp kordon yapacağız arkadaşlar. Bu ip kordonu kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 50 zincir yaptım. 50 zincir yapalım. 50 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerinden ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmek kaydırma yaptım. Son zincir üzerine de ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu zincirli boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu çevresinde modeller yapacağız. Şu şekilde bakın uzatıyorum arkadaşlar. Uzun bir ilmek yapıyorum. Tığ şu tek görünen ilmeğe takıyorum. Çıkardım. Bakın burada bir örümcek modeli yaptık. Tekrar bakın tığ ilmeği uzatıyorum tığ üzerinde. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada görünen ilmeğe tığ takıyorum. Bakın bir uzun yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5. Bakın 5 defa topladım. İlmek alıyorum. Hepsinin içinden çekiyorum. Tekrar bakın ilmek aldım, çıkardım. Şu şekilde bakın şu ilmeğe yine tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada bir tane nohut modeli oluşturduk. Bakın burada bir file görüntüsü oldu. Tığ bakın şu şekilde yine ilmeği uzatıyorum. İplik aldım. Şu tek bakın ilmeğe şu şekilde tığ takıyorum. Bitirdim. Şu uzunlukların aynı olmasına dikkat ederseniz daha güzel olur. Bakın şu ilmeği atlıyorum. Bakın birleştirme yaptığımız burası vardı. Bu ikinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın tekrar gösteriyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Bakın bu birleştirme yaptım. Buraya atlıyorum. Şu ilmeğe sık iğne yapıyorum.
Tekrar yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Buraya kadar devam edelim. Bu köşeye kadar modelleri yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu modeli bakın yaptım arkadaşlar. Bu yaptığım modeli ilk başlarken bakın burada bir sihirli halka yaptığım ilmek var. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tekrar bakın model yapmak için şu şekilde yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın köşeye de bir model yaptım. Tekrar model yapıyorum. Bakın şu sırayı atlıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Köşe görüntüsü bakın böyle oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın son modeli yaptım. Yaptığım bu son modeli bakın şu ilmeği atlıyorum. Bu kordon yaptığım bakın şu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bandanayı bitirdim. Çok güzel oldu. Ölçülerini söylüyorum. Orta noktadan yüksekliğini ölçüyorum. Uca kadar 23 santimetre. Buradan genişliği ölçüyorum. 40 santimetre. Bu bandana arkadaşlar bakın 2-3 yaş çocuğunuza da çok rahat olur. Yetişkinler için de çok rahat olur. Bakın bağlamalı olduğu için kullanışlı bir model. Çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.